Merhaba sevgili arkadaşlar, Bir Yumaklı Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz halhal modellerinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Halhallarımız şöyle pullu olarak hazırladım. Sizler isterseniz farklı aksesuarlarla yapabilirsiniz. Mesela boncuklu yapabilirsiniz veya böyle deniz kabukları çok moda son zamanlarda. Deniz kabuğu elinizde varsa onlarla da hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz aksesuarla hazırlayabilirsiniz. Benim elimde pullar vardı. Pullarla yaptım arkadaşlar. Böyle rengarenk de çalıştım. Toplamda kaç tane kullandım? Pul 2, 4, 6, 8 tane pul kullandım. Sadece bu pembeyi bir tane daha fazla yaptım. Ayağıma göre bu oldu. 21 santimlik bir ölçüm var. Sizler ayak bileğinizi ölçerek o şekilde tam 21 santim ayak bileğinizi ölçüp ona göre büyüklüğünü ayarlamanız gerekiyor. Zaten yaparken ayarlanıyor. Ayağınızı ölçersiniz, ona göre yaparsınız arkadaşlar. Bu pullarım büyük pullardan 1 santim 9 milimlik bir ölçüsü var pullarımın. Şu bağcık kısımlarının da yine ölçüsünü vereyim size. Tam bağcık yerinden itibaren şöyle 10 santimlikte bir ölçüsü var. Kenarlarında böyle boncuklar koydum arkadaşlar. Bakın hepsinde farklı rengarenk boncuklar kullandım. İp olarak koton ip kullandım. 330 metrelik bir koton ip kullandım. Açıklama kısmına eklerim, buradan söyleyemiyoruz maalesef. Ama bunu merserize, yazlık merserize iplerle örebilirsiniz. Daha güzel, daha şık duracaktır. Yani daha ince olduğu için böyle dantel görüntüsü olacaktır. O yüzden hani elinizde onlar da varsa kullanabilirsiniz. Tığ olarak da 2 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok az bir ip kullandım gördüğünüz gibi. Evet, modelim bu şekilde. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar, halhalımızın yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlayacağım. Şöyle 15-16 tane zincirim olacak. 3, 4, 5. Yani buradaki zincir çok önemli değil. Bu boncuklar için yapıyoruz bunu. Daha sonrasında elimizde bulunan boncuğa bu ipimizi şu bakın başlangıç noktasından alıyorum. Boncuğumuzun içinden çıkaracağım bu şekilde. Evet. Şu zincirli kısma itiyorum boncuğumu. Bakın bu şekilde yaklaştırayım. Net görün. Evet. İtiyorum. Burada bir düğüm atacağım. Şöyle. Evet. Şimdi bakıyorum boncuğum buradan geçer mi? Geçmez. Eğer boncuğunuz daha büyükse ve buradan geçiyorsa bir düğüm daha atabilirsiniz. Evet, şimdi benim için yeterli. Şimdi bu zincirimi söküyorum geriye doğru. Bir tane zincirim kalacak boncuktan sonra. Bakın. Biraz daha yaklaştıralım şöyle. Daha net görün. Gözüküyordur inşallah. Evet, şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın, bir zincir çektik. Altta da bir zincirim var. Bu zincirimin tek kanadından alıyorum. Tığımda 2 tane var. Ve çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum. Daha sonrasında şimdi burada bakın 2 tane ilmeğim var. Bir bu, bir de bu. Ne yapıyorum? Şu ikinciden alıyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. Yine bakın burada 2 tane ilmeğim var. Bir bu, bir de bu. Bu ikinciden alıyorum. Üçüncü tur yaptım. İkinciden alıyorum. 4. Toplamda 25 tane yapacağım arkadaşlar. Bakın her defasında ikinciden alıyorum. 5. Alıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. Sık iğne ile çıkıyorum. İkinciden alıyorum. Sık iğne ile çıkıyorum. İki. 25 tane bu şekilde yapalım.
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. 25 tane yaptık. Şimdi buradan yukarıya su taşı modelimizi koyacağız. Yani şöyle göstereyim, bakın. Buradaki şu ortadaki örneğimizi koyacağız. Ona su taşı koyuyoruz diyoruz. Şöyle 4 tane, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile bağlayacağım. Bakın nereye bağlıyorum? Hemen şu dip kısmında 4 tane zincirin en son şu bitirmiş olduğum hani 2 kanat var ya arkadaşlar. Bakın burada. Buraya bağlıyorum. Şimdi 4. Eğer 4 tane zinciriniz küçük gelirse 5 tane de çekebilirsiniz. Evet, bağladım. Şimdi döndürüyoruz bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi burada bir tane bakın halka oluşturmuş olduk. Bu halkanın içerisine dolduracağız. İçerisine bir tane trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. İkili trabzan. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane pul alıyorum. Pullarım böyle kalın. Şöyle de ölçeyim, bakın pullarımızı kaç milimmiş. Bu pulların boyutları var. Şöyle göstereyim. 1 santim 9 milimlik bir ölçüsü var arkadaşlar. Bakın bu şekilde. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz pullarınızı. Böyle boncuklarla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde ne varsa onu değerlendirebilirsiniz. Şimdi pulumuzun hemen buradan bakın şu boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum ve bağlıyorum. Yine 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 döndürdüm. Şimdi bakın burada bir yuvam oluştu. O yuvamın içerisine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Döndürüyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve bu yuvamızın içerisine yeniden 2 tane trabzan yapıyorum. Hep bu yuvaların içerisinde işlemlerimizi yapıyoruz. Çok kolay, çok basit bir model. 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın pulum bu tarafta. Ben hep her zaman pullarımı bu tarafa ekliyorum. 3 tane zincir çekeceğim. Yine bir tane pul alıyorum. Şöyle bu tarafa koyayım, rahat alalım. Pulumuzun içinden bakın boşluğu var pulun. Pulun içinden geçiriyorum. Tığımı, ipimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Döndürüyorum. Tekrar yuvamın içerisine trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dönüşlerde her zaman 3 tane zincirimiz var. 2 tane ikili trabzan yapıyorum yuvaya. 3 zincir ve tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Pulumu aldım. Şöyle sık iğne ile bağladım. Yine 3 tane zincir çektim. Döndüm ve yuvam içerisine trabzan yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu şekilde oldukça basit, kolay bir halhal arkadaşlar. Çok şık.
Ayağınızda da böyle yaz günlerinde, özellikle tatil beldelerinde gerçekten çok güzel görünür. Böyle daha ince iplerle daha ince bir görüntü de verebilirsiniz. Daha böyle merserize ince ipler var. Dantel ipleri de olabilir mesela. Ayakta çok şık gözükecektir. Benim elimde koton ipim vardı. Bu iple de tabii ki olur. Yine bununla da yapabilirsiniz. Ama daha ince iplerle daha güzel olacaktır. Dantel gibi böyle duracaktır. Şimdi döndürüyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Pulumu alıyorum. Ve yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kaç tane yapacağım? Ölçmeniz gerekiyor. Ayak bileğinizi ölçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ayak bileğiniz kaçsa ona göre bu su taşlarını ona göre yapmanız gerekiyor. Mesela ben 2 parça hazırlamıştım. Şöyle 2 parçada kaç santim yaptığımı paylaşayım ben kendime göre, kendi ayak bileğime göre. Hatta bu biraz daha büyük yaptım bunu. Şunu tam ayak bileğimde. Şöyle göstereyim, bakın bu pembesi bir tık daha büyük oldu ama şu tam ayak bileğime göre oldu. Şöyle göstereyim santimini. Bağcık kısımlarını saymıyorum, sadece şu örnekli kısımdan itibaren başlıyorum. Örnekli kısımda bitiriyorum. 21,5-22 santim gibi, şöyle 21,5 santim gibi bir ölçüsü var arkadaşlar. Diğerini de ölçelim yine. Bu biraz daha büyük oldu mesela ayağıma. Bu da 23,5 santim arkadaşlar. Mesela bunda kaç tane örnek koymuşum sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pul olarak da 2, 4, 6, 8 tane pul var. Bunda da 9 tane pul var arkadaşlar. Şimdi bunu da yine ben 8 tane pul olacak şekilde ayarlayacağım. Sonra geleceğim. Evet, sonuncu pulumu, pil diyorum. Sonuncu pulumu da taktım. 8 tane pul e, takmış oldum. Şimdi bağcık kısmına tekrar geçeceğim. Döndürüyorum. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 3 zincir çektim. Şimdi bu yuvanın içerisine şöyle kaydırmayla bağladım. Buraya 2 tane zincir çektim. Şimdi yine bağcığımızı yapacağız. Bakın ilk birinci zincirimin şöyle tek kanadından alıyorum. Tığımda 2 tane var. Tek seferde çıkıyorum, yani sık iğne gibi. Daha sonra yine bakın şu ikinci kanadından alıyorum. Buradan değil, ikinci kanadından alıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkinci kanadından alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Aynı diğer taraftaki gibi aynı işlemi yapıyoruz. Diğer tarafta 25 tane yapmıştım. Yine burada da 25 tane yapacağım. 4, evet, 25 tane yaptım. Şimdi zincir çekeceğiz yine baştaki gibi. Şu boncuğumuzu, diğer boncuğumuzu yerleştirmek için yine bir 16-17 tane zincirimizi çekelim arkadaşlar. Evet, yeterli. Bunun içerisinden geçireceğim. Şimdi önce bakın tığımı çıkardım, boncuğumdan aldım. Buradaki ipimi de alıyorum ve boncuğumun içinden çıkaracağım inşallah. Şöyle. Tamamdır. Evet. Bunu da yine şu zincirimizin sonuna kadar çekiyorum. Şuradaki ipimizi keselim. Buradan çıkaralım. Buradaki düğümü çıkarmayın tabi arkadaşlar. Bakın buraya kadar geldim. Buraya kadar. Şimdi burada bir düğüm yapacağız. Yine boncuğumuz çıkmasın diye. Şöyle. Evet. Tam bu
bağcık kısmının bitişinde zincir çekmiş olduğumuz yere sabitledim onu. Şimdi buradaki şu zincirimi şöyle birazcık bakıyorum başta zincirimin 2 zincir kadar kalmıştı. Şöyle bir tane daha söktüm. Aynı eşit olsun. Evet. Şimdi bunları keseceğiz, sonra da yakacağız arkadaşlar, sökülmesin diye. Şöyle kesiyorum. Daha sonrasında çakmakla yakacağız. Evet, iki tarafını da yine kestim ve çakmakla yaktım arkadaşlar bu şekilde. Ve bandanamı tamamladım. Şöyle son hallerini şöyle bir serip göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, hallarımız hazır. Böyle rengarenk hazırladım. Sizler de elbiselerinize, kıyafetlerinizin rengine uygun bu şekilde hallar hazırlayıp kullanabilirsiniz. Son zamanlarda oldukça moda arkadaşlar. Böyle pullu bir bandana yapımı da var. Yine üst kısma ekliyorum. Oradan da yine onu da izleyip yapabilirsiniz. Böyle bandananızda takım olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok şık, çok güzel, çok kolay. Hemen 10 dakikada yapıp bitirebileceğiniz bir model. Evet, videom bu şekildeydi. Takıldığınız bir yer olursa mutlaka yorumlarda sorun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.